Herkese merhaba arkadaşlar. Rotasız Balık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Sevgililer Günü özel, küstüğünüz, ayrıldığınız, aranıza soğukluk giren, sevdiğiniz kişiyle aranızı düzeltebilmeniz için bir ritüel hazırladım. Bu ritüel sayesinde kesinlikle barışacaksınız. Aranızdaki sorunları bitirip çok mutlu bir ilişki yaşayabileceksiniz. Yeter ki tam odaklanıp full konsantre olup benim uyguladığım şekilde birebir aynı bu ritüeli uygulayın. Kesin sonuç alacaksınız. Bunu net olarak belirtiyorum. Ritüelime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıyeten benimle birebir iletişime geçip kişiye özel, tamamen sizin isteğinize ve dileğinize uygun hazırlanabilen enerji taşlarıma ulaşabilmek için Instagram Rotasız Balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Aşk çoğu insan için sadece bir duygu gibi görünür. Ama bilim şunu söylüyor arkadaşlar. Aşk beynimizde başlayan kimyasal ve psikolojik bir süreçtir. Birine aşık olduğumuzda beynimiz dopamin, oksitosin ve serotonin salgılar. Dopamin o kişiyi ödül gibi görmemizi sağlar. Oksitosin bağlanmayı, güveni ve yakınlığı arttırır. Serotonin ise aşkın ilk dönemlerinde düşer. İşte bu yüzden aşıkken sürekli karşı tarafı, sürekli onu düşünürsünüz. Bu bir tesadüf değil. Beynin çalışma biçimidir. Beynin çalışma prensibidir. Peki kadınlar ve erkekler aşkı neden farklı yaşar? Psikolojiye göre kadınlar ilişkide duygusal güven ve tutarlılık arar. Erkekler ise çoğu zaman değerli hissetmek ve takdir edilmek ister. Bu fark çatışma değil, tamamlayıcılık yaratır. Bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor arkadaşlar. Bir ilişkide en güçlü bağ anlaşıldığını hissetmektir. Haklı olmak değil, kazanmak değil, ben senin dünyanı görüyorum diyebilmektir. Aşk sadece doğru insanı bulmak değildir. Aşk doğru davranışları tekrar tekrar seçmektir. Dinlemek, empati kurmak, geri çekilmeyi bilmek. Bunlar romantik değilmiş gibi görünür ama uzun ömürlü aşk tam olarak buradan doğar arkadaşlar. Bir diğer önemli gerçeğe gelirsek, beyin alıştığı duyguyu aşk sanır. Eğer geçmişte değersizlik, mesafe ya da belirsizlik yaşadıysanız bilinçaltınız bunu tanıdık bulur ve çekilir. Bu yüzden bazen neden hep aynı tip insanları seçiyorum dersiniz. Cevap basit ama çarpıcıdır da. Aşk değil, tanıdıklık seni çekiyordur. Gerçek aşk yoğun fırtınalar değil, sakinlik içinde bile kalabilmektir. Bilim bunu söylüyor. Psikoloji bunu doğruluyor. Ve şunu unutma, seni yoran değil, seni daha iyi bir insan yapan ilişki gerçektir. Çünkü aşk seni tamamlayan biri değil, seninle birlikte büyüyebilen biriyle mümkündür. Şimdi yavaştan ritüelime geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu ritüel için çizgisiz bir kağıt ve kalem rengi fark etmiyor. Ritüeli yapmadan önce sizlerden ricam en az 2-3 defa tamamen bu ritüeli izleyin. Sonrasında tam odaklanın, full konsantre bir şekilde uygulamaya başlayın. Benim gibi yaparsanız %100 kesinlikle ama kesinlikle sonuç alacaksınız. İlk olarak sizlerden isteğim arkadaşlar, kağıdınızın tam ortasına bir yuvarlak daire çizmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu çizdiğimiz daire sizin dünyanızı, sizin bakış açınızı temsil ediyor. Ardından bunun dört tarafına birer tane üçgen çizmenizi istiyorum. Bakın bu şekilde dört tarafına birer tane üçgen çizeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar bir güneş figürü kağıdınızda elde etmenizi istiyorum. Bu güneş figürü nasıl kağıtta belirerek sizlerde pozitif bir enerji uyandırdıysa, sizin kendi içinizdeki güneşinizin doğuşunu da bu şekilde çağıracaksınız.
Köşelerinden kağıdın sonuna birer bağ eklemenizi istiyorum arkadaşlar. Her bir dünya ile üçgen köşesinden kağıdınızın en uç 4 köşenin diğer taraflarına birer tane bağ eklemenizi istiyorum. Bu şekilde güneş ışınlarının tamamen çevrenizdeki herkese doğru yayıldığını ama en önemli olan ana kaynak, ana merkezin asıl kendiniz, kendi benliğiniz olduğunu hatırlamanızı sağlayacak arkadaşlar. Ardından sol tarafa kendinizi, sağ tarafa ise barışmak istediğiniz kişiyi çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Sol taraf bakın kalp olarak kendi güneşinizin etrafına aynı şekilde sizin birer yansımanız olan kendinizi tek boyutlu bir şekilde, tekrar ediyorum, ressam niteliğinde çizmenize gerek yok. Ana olarak benim çizdiğim elementlere ve tüm sembollere odaklanarak çizimi tamamlayın. Sol tarafta kendiniz, sağ tarafta ise bu ritüeli yapmak istediğiniz, barışmak istediğiniz, tekrardan aynı en iyi seviyeye ilişkide ulaşmak istediğiniz kişiyi sağ tarafa çiziyorsunuz. Sol tarafa kendinizi çizdiğiniz sembolün altına kendi adınızı, doğum tarihinizi, sağ tarafa ise onun adını, doğum tarihini yazmanızı istiyorum. Bakın buraya adınız diyorum. Sizin adınız ve aynı şekilde doğum tarihiniz. Bu kısma ise onun adı ve onun doğum tarihi. Sizlerden ricam doğum tarihini gün, ay, yıl şeklinde yazacaksınız. Net olacak. Yine zaten yorumlarda aklınıza takılan herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Çizdiğimiz üçgenlerin içine sizi sevdiğini, size aşık olduğunu düşünerek güneş figürümüzün etrafına yayılan enerji ile beraber aşk yazmanızı istiyorum tüm üçgenler içerisine arkadaşlar. Sizden etrafa yayılan aşk ve ondan size gelen aşk. Alt kısımda güneşin altında beliren ilk yere sizler altta ve üstte 4 yere sevgi yazmanızı istiyorum. Bakın arkadaşlar, en alt kısımda 1. 2. 3. ve 4. boş olan bölgelere güneş ışınlarımızı yaydığımızda tüm köşeleri sizlerle beraber en başta çizmiştik. Bu şekilde ortada aşk kalacak şekilde sevgi yazmanızı istiyorum boşluklara ve tüm güneş ışınlarını bu sevgi kelimesinin enerjisiyle kapsamasını yaşayacaksınız. Sonrasında dışta kalan, yine güneş ışınlarından en dışta kalan, bakın, bir madde, bir cisim, aklınıza ne geliyorsa güneş ışığı üzerine düştüğü anda yayılan bütün enerjiyi hapsetmiş olarak sizlerde hiçbir noktada boşluk kalmayacak şekilde kelimelerin gücünden ve anlamından yararlanarak dışta kalan 4 yere barış yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Zaten ritüeli yapma ana amacımız karşı taraf ile barışmak, tekrardan en iyi noktaya ilişkiyi getirebilmek ve sağlamlaştırmak. Sol tarafa çizdiğimiz, kendimizi tabir eden, kendimizi somutlaştırarak kağıda aktardığımız sol kısımdaki benliğimize sen, onun sembolünün zihninin içerisine, onu tabir ettiğimiz, somutlaştırarak kağıda aktardığımız kısmın içerisine ise ben yazmanızı istiyorum. Buradaki zıtlıkta bütünleşmeyi bakın tamamlamış olacaksınız. Kendi zihninizde karşı taraf yani sen, onun zihninde siz yani ben yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Ardından barıştığınızı düşünerek, her şeyin yoluna girdiğini hissederek birbirinizin zihinlerini
kalp ritminiz ile birleştirmenizi istiyorum arkadaşlar. İlk önce kendinizden çıksın ve bu ritim onun zihninde son bulacak şekilde kalp ritminizin soldan sağa doğru ilerlemesini istiyorum. Birbirinizin barıştığınızı, her şeyin yoluna girdiğini, ilişkinizde herhangi bir şekilde artık bir sıkıntı kalmadığını düşünerek bu ritmi çizeceksiniz. Ardından sol boş alana, bakın sizlerden isteğim tam şu kısma arkadaşlar, sol üst kısma tarih diyorum. Bu ritüeli yaptığınız tarih çok ama çok önemli. Gün, ay, yıl şeklinde ritüeli yaptığınız tarihi yazacaksınız. Ardından arkadaşlar tam ortaya enerji taşını koymanızı istiyorum sizlerden. Bakın ben burada hazır etmiştim. Ritüelinizin, güneşinizin ana merkezine enerji taşını koyacaksınız. Bu ritüelim için enerji taşı kesinlikle ama kesinlikle gerekli. Enerji taşına ulaşmak için Instagram Rotasız Balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Enerji taşını ortaya koyduktan sonra sizlerden isteğim bütün parmaklarınızı enerji taşının üzerine koyun ve odaklanmaya başlayın. Her şeyin iyi olduğunu, çok mutlu olduğunuzu, barıştığınızı, aşkla bir ilişki yaşadığınızı düşünerek hayaller kurun. Konsantre olun. Bu şekilde en az 10-15 dakika odaklanarak sizlerden full konsantre bir şekilde hayal kurmanızı istiyorum. Enerji taşına ulaşmak için tekrar ediyorum. Instagram Rotasız Balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Ritüelimizin mihenk taşı en önemli. %100 bu ritüelin gerçekleşmesini sağlayacak olan şey enerji taşıdır. Çünkü bu şekilde güneşinizin ana merkezinde enerji taşınıza odaklanarak hayal kurmanız gerekiyor. Sonrasında enerji taşı içinde kalacak şekilde bakın kağıdınızı katlamanızı istiyorum. Çok önemli bir kıstas bu. Kesinlikle enerji taşı kağıdınızın içinde kalacak şekilde sizler kağıdınızı katlayacaksınız. Bakın bu şekilde. Ardından arkadaşlar bu kağıdı 72 saat kimsenin görmeyeceği bir şekilde saklayın. 72 saatin sonunda çıkarın. İçinden enerji taşını da alın. Kağıdı yakın, külleriyle birlikte enerji taşını toprağa gömün. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Biliyorsunuz hepsine tek tek cevap veriyorum. Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıyeten benimle birebir iletişime geçip enerji taşlarıma ulaşmak için Instagram Rotasız Balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.